Merhaba arkadaşlar, bugün Çan 2 Termik yani kısaca Cantep firmasının hisse analizini yapacağız. Ayrıntılarına beraber bakacağız, detaylarını inceleyeceğiz. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yani alın ya da elinizde varsa satın gibi bir tavsiye vermiyorum. Ben burada ayrıntılarına gireceğim. Burada karar artık tamamen size kalmış. Eğer sizin merak ettiğiniz bir firma varsa mutlaka yorumlara yazın. Şu an normalde A'dan Z'ye gidiyorum BIST 100 firmalarında, ancak bu sıralamanın dışına çıkarak istediğiniz hissenin bir an önce analizini yapar, sizinle paylaşırım arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile geçen 1.56 TL'lik satış yapılırken bu yıl 0.18 TL'lik satış yapılmış. Stok yöntemine baktığımızda stok tutma süresi 24.6 günden 185.1 güne yükselmiş. Alacak yöntemine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Çünkü ortalama tahsilat süresi 182.2 gün uzayarak 236 güne kadar yükselmiş. Borçların ödemesi de ortalama 55 günde olmuş. Cari oran trendi negatif. Cari oran geçen yıl 1.92 iken bu yıl 1.79'a düşmüş. %7'lik bir likit daralması gerçekleşmiş. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda. Likit oran seviyesine baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü asit test oranı 1.27 seviyesinde, stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığı daha az çünkü nakit ve benzerleri varlıkların binde ikisini oluşturuyor. Bu oran geçen %3'müş. Burada da bir azalış gerçekleştiği bariz zaten. Günlük ödemeler için nakitliğe baktığımızda yeterli. Çünkü şirket ödemeleri ek bir nakit girişi olmasa bile 294 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda çok güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynaklar oranı %87. Uzun vadeli yükümlülükleri %0 iken kısa vadeli yükümlülükler %12 civarında. Öz kaynak trendine baktığımızda bir artış var. Çünkü ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %168 artmış. Toplam borç trendinde azalış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.23 iken bu yıl 0.12. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda düşük. Çünkü kaldıraç oranına göre en düşük seviyede şirket borçluluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda yine düşük. Çünkü FAVÖK'ün 10.000'de biri kadar net borç var. Bu da bir hayli düşük olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yine düşük. Öz kaynakların binde 1,5 kadarı diyebiliriz. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda bir azalış var. Buradaki azalış da finansman maliyetlerinde bir azaltmaya sebep olabilir. Gördüğünüz gibi zaten bu sayfadaki tüm gelişmeler olumlu. Kısa vadeli borçlarına baktığımızda azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %20.9 iken bu yıl %12'ye kadar düşmüş. Bu da daha uzun vadeli, daha rahat bir borç çevrim imkanı oluşturabilir anlamına gelir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda bir azalış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı geçen yıl %3 iken bu yıl %2'ye düşmüş. Bu da yine azalması olumlu. Finansal gider trendine baktığımızda bir azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %116 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %21 azalmış. Azalan finansal giderlerde net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Finansal giderleri karşılayabilecek kadar kâr üretilmemiş çünkü. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında ise zarar var arkadaşlar. Şirket esas faaliyetlerinden kâr etse de diğer giderlerin etkisiyle net dönem zararı oluşmuş. Buradaki düşüşler yine dikkate alınması gerekiyor. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek genel yönetim giderleri oransal olarak arttığını söyleyebiliriz. Öz kaynak kârına baktığımızda negatif. Şirket öz kaynak kârlılığı -8 yani %-8. Geçen sene göre de azalış var. Geçen yıl +39'muş. Şu an -8'e kadar gerilemiş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 8 TL'lik zarar elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek kârlılıktaki düşüş, verimlilik kaybı gibi sebepleri söyleyebiliriz. Aktif kârlığa baktığımızda yine bir azalış var. Aktif kârlılığı binde 1 seviyesinde ve geçen yıl bu oran %35.7'ymiş. Çok ciddi bir düşüş var. Ciro büyümesinde de azalış var. Satışlar yıllık %32.8 azalmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %2'lik bir artış gerçekleşmiş. Net kârda ise %174'lük azalış meydana gelmiş. Oran varlık büyümesine baktığımızda buradaki büyüme uzun vadeli kaynaklı ağırlıklı. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için bizim için olumlu. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen yıla göre %6 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı olmuş. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem ticari alacaklardaki azalış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli çünkü ticari faaliyetlerde yaratılan nakit finansman giderlerinin 8 katı. Bu da zaten rahatlıkla karşılayabileceğini gösteriyor. En büyük yatırım harcamasına bakarsak maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. Buradaki pozitiflikle borçlanmaya olan ihtiyacı azaltır. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz.
Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda yine negatif durumda olduğunu görüyoruz. Dönem sonu miktarı ise 50 milyon TL seviyesinde. Bir yıl önce 1000 TL'lik Canti alsaydık şu anda 683 TL'miz olacakmış. BIST yüzde ortalaması 1302 TL olmuş. Doların ortalaması 1291. Mevduata yatırsaydık 1707 TL. Bitcoin'e yatırsaydık 2372 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık ise 1570 TL'miz olacaktı. Yani baktığımızda nominal olarak bile %30 civarında bir zararımız olduğunu görüyoruz. Bir de bunun üzerine enflasyon verilerini de koyduğumuzda çok ciddi paramızın eridiğini söyleyebiliriz. Yani BIST 100 bile enflasyonun altında kalmış. Zaten dolar da altında kalmış. İşte mevduat Bitcoin altın enflasyon üzerinde getiri sağlamış. Yani reel anlamda kar etmiş. Ancak hani burada baktığımızda Cante'de BIST 100 ortalamasına yetişmeyi geçtim. Zaten nominal bile bir kar elde edilmediği için yatırımcısını üzmüş. Açıkçası benim de çalıştığım şirkette çok fazla Cante'ye yatıran ve uzun süredir bekleyen insanlar var. Hani beklentileri var. Ancak şu an için karşılanmış durumda değil. Baktığımızda son bir yıl içerisinde paraların eridiğini görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.55 arkadaşlar. Elektrik, gaz ve buhar sektörü 1.25 iken elektrik, gaz ve su sektörü 1.25. Yani baktığımızda her iki sektörün de gayet altında. Bu bizim için gayet olumlu. Bir de 1'in altında olması daha da güzel. Çünkü şirket tüm mal varlıklarını satsa şu anda piyasa değerinin neredeyse 2 katı kadar para ediyor. Yani bu da piyasa değerinin hayli düşük olduğunu bize gösteriyor. PEG rasyosuna baktığımızda 10.000'de 4 arkadaşlar. Elektrik, gaz ve buhar sektörü 0.14 iken elektrik, gaz ve su 0.14. Yine her iki sektör ortalaması da altında ve burada bizim istediğimiz sıfıra yakın olması, 1'in altında olması çok önemli. Sıfıra ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi. Burada da gördüğünüz gibi zaten 0.04 yani bir hayli yaklaşmış. PEG rasyosu açısından da baktığımızda fiyat olarak ucuz olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Canti'nin 144.77, elektrik, gaz ve buhar 63.34 iken elektrik, gaz ve suyun 63.34 arkadaşlar. Burada da yine sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz. Ancak sektör ortalamaların işte 2 katı seviyesinde gibi bir seviyede. Yani buraya sadece bu rasyoda baktığımızda hissenin fiyatına pahalı diyebiliriz. Hissenin fiyatı 1.66 TL, hisse başına kar. Daha doğrusu hisse başına zarar 20 kuruş arkadaşlar. Piyasa değeri 11.6 milyar TL, ödenmiş sermayesi 7 milyar TL, net borcu 11 milyon TL, firma değeri 11.6 milyar TL. Temettüsüne baktığımızda temettü açıklamamış, yani temettü veren bir firma değil. Yani temettü yatırımı yapan kişiler için tercih edilmemesi gereken bir firma diyebiliriz. Bedelsiz potansiyeli %202 olduğunu görüyoruz. Zaten BIST 100 firmalarından bir tanesi olduğunu en başta söylemiştim. A'dan Z'ye BIST 100 firmalarından giderek devam ettiğim için söylemiştim. Ayrıca burada bu sayfayı niye ekledim? Çünkü katılım endeksinde olduğunu göstermek istedim. Helal harama dikkat eden, işte caiz yatırım yapmak isteyen kişiler için yatırım yapması uygun olan bir firma. Canti hissesinin analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarımız cılımcı düşecek ve daha sık bir araya geleceğiz. İyi günler arkadaşlar.